Seni o kadar çok seviyorum ki senden uzak olmak istemiyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hiçbir mesafe sana olan duygularımı değiştiremez. Bu gece yanımda yatıp bana sarılabilir misin? Ben her zaman yanında olacağım. Cihan ve Alya hiçbir kısıtlamanın veya zorunlu mesafenin duygularını değiştiremeyeceğinin farkındalar. Bağlarının koşullardan çok daha güçlü olduğunu anlıyorlar, ancak Deniz ile olan durum onları temkinli davranmaya zorluyor. Alya içsel direnişine rağmen, oğlunun güvenliği onun için en önemli şey olduğu için sözünü tutmaya çalışıyor. Cihan da önceliklerini belirliyor ve şu anda en önemli şeyin çocuklarını korumak olduğunu anlıyor. Aynı zamanda duygularından geri çekilme veya Alya'dan vazgeçme düşüncesine bile izin vermiyor. Alya yeni konut sorununu çözmeye çalışırken, aslında malikanede kalmaya devam ediyor. Cihan'ın yanında zaman geçiriyor. Ancak aralarında zorunlu bir sınır beliriyor. Birkaç gecedir alıştıkları yakınlığı kendilerine izin vermiyorlar ve kendilerinin doğal olmayan bir mesafe olarak gördükleri bir mesafeyi korumaya çalışıyorlar. Bu gerilim birikiyor ve Cihan'ın eve yorgun bir şekilde döndüğü bir akşam özellikle belirginleşiyor. Durumu gözden kaçmıyor ve Alya için bu durumun ikisi için de ne kadar zor olduğunun bir başka teyidi oluyor. Alya artık duygularını daha fazla saklayamaz ve ona yaklaşır. Bu zoraki mesafenin onu içten içe nasıl yıprattığını gizlemez. Alya Cihan'a sıkıca sarılır ve Cihan da karşılık olarak ona sarılır. Bu anda ikisi de duygularını tamamen görmezden gelemeyeceklerinin farkına varırlar. Alya ondan yanında kalmasını ister ve Cihan da kalır. En azından kısa bir süre için birbirlerinin yanında huzur bulmalarına izin verirler. Yatakta birlikte uzanarak, son birkaç gündür biriken gerginliğini yavaş yavaş bırakırlar. Birbirlerinin kollarında uykuya dalarlar. Tüm bu olaylara paralel olarak, Cihan Aliye'ye hapishanede Meryem ile görüşmesini nasıl doğru bir şekilde anlatacağını düşünür. Bu bilginin onda belirsiz bir tepkiye neden olabileceğini anlar, çünkü geçmişinden bir kadından bahsediyoruz. Sadece kıskançlık olasılığından değil, aynı zamanda Alya'nın gerekirse kenara çekilmeye hazır olduğuna dair önceki sözlerini hatırlamasından da endişelenir. Tam da bundan kaçınmak istiyor, çünkü onun için artık kendi seçimi konusunda hiçbir şüphe yok. Bundan önce Cihan, Meryem ile olan konuşmasında tüm vurguları yapmış, duygularının geçmişte kaldığını ve devamının olmadığını açıkça belirtmişti. Onun için hiçbir yanılsama veya yanlış anlama olmaması önemli, çünkü şu anki hayatı sadece Alya ile bağlantılı. Bunu fark eden Cihan, aralarındaki güveni korumak için hiçbir şeyi saklamamaya ve açıkça davranmaya karar veriyor. Akşam Alya ile konuşmak için bir an buluyor ve olanları anlatıyor. Buluşmanın koşullarını açıklıyor, Meryem'in içinde bulunduğu zor durumu anlatıyor ve sorumluluk hissettiği ve yardım etmeyi doğru bulduğu için uzak kalamayacağını açıkça belirtiyor. Pozisyonu sakin ve kendinden emin, gizli bir amacı yokmuş gibi geliyor. Alya'nın tepkisi ölçülü ama belirsiz. Meryem'in dönüşü ona sürpriz oluyor ve hemen içsel bir rahatsızlığa neden oluyor. Şaşkınlığını gizlemiyor ve aynı zamanda bu kadının bir zamanlar Cihan'ın hayatında önemli bir yere sahip olması nedeniyle hafif bir gerginlik hissediyor. Buna rağmen duygularına yenik düşmemeye çalışıyor ve açıklamalarını dinliyor. Cihan'ın geçmişin artık önemli olmadığını ve duygularının sadece onunla bağlantılı olduğunu söylemesi Alya'yı kısmen sakinleştiriyor. Onun özgüvenini ve açıklığını görüyor, bu da yaşadığı deneyimleri dizginlemesine yardımcı oluyor. Ancak içsel gerginlik tamamen ortadan kalkmıyor ve bu konu onun için hassas kalıyor. Buna rağmen şu anda güveni seçiyor ve durumu tırmandırmıyor. Çünkü şu anda birliği korumanın ve birlikte hareket etmenin daha önemli olduğunu anlıyor. Çevresinde zor olaylar yaşanmaya devam ederken, Alya kendi iyiliğindeki değişikliklere dikkat etmeye başlıyor. Başlangıçta buna fazla önem vermiyor. Çünkü yorgunluğu, halsizliği ve ruh hali değişimlerini sürekli stres ve kaygı ile açıklamaya alışkın. Ona göre bu durum içinde bulunduğu duruma doğal bir tepki gibi görünüyor. Ancak zamanla bu belirtiler daha belirgin hale geliyor ve artık rastgele görünmüyor.
başka bir neden olup olamayacağını merak etmeye başlıyor. Yavaş yavaş göz ardı edemeyeceği bir varsayım aklına geliyor. Olası bir hamilelik fikri giderek daha gerçekçi hale geliyor ve onu kendi durumuna karşı tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Belirsizlik içinde kalmak istemeyen Alya, tahminlerini test etmeye karar veriyor. Bu kararı ertelemiyor. Çünkü ne kadar uzarsa stresin o kadar artacağını fark ediyor. Testi yaptırdıktan sonra, durum hakkındaki algısını değiştiren bir sonuç alıyor. İçten içe hazırlıklı olmadığı bir sonuç olduğu ortaya çıkıyor. Bu an onun için bir dönüm noktası olur. Hayatının yakın gelecekte dramatik bir şekilde değişebileceğinin farkına varır ve bu haber, hala başa çıkması gereken karmaşık bir duygu karışımına yol açar. Çevresinde olup biten tüm olaylar, Cihan ve Alya'yı yavaş yavaş net bir farkındalığa götürür. Duyguları hiçbir dış koşula bağlı değildir ve zorla mesafeyle yok edilemez. Deniz'in güvenliği için durumu kontrol etme girişimlerine rağmen, bu tür bir mesafenin yalnızca içsel gerilimi artırdığını ve asıl sorunu çözmediğini anlarlar. Bu onları geçici uzlaşmalar değil, hem ailelerini hem de birlikte olma haklarını korumalarına olanak sağlayacak gerçek çözümler aramaya zorlar. İlişkilerde açıklık onlar için temel bir unsur haline gelir. Cihan güvensizliği önlemek için geçmişle ilgili zor konularda bile bilinçli olarak dürüstlüğü seçer. Alya içsel şüphelerine ve kıskançlığına rağmen, bu açıklığın onun seçiminin kanıtı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlar. Bu kaygısını tamamen gidermez, ancak dengesini kaybetmemesini ve dürtüsel kararlarla bağı yok etmeden birlikte kalmasını sağlar. Bu arka plan karşısında, olası bir hamilelik haberi, tüm olaylara bakış açılarını değiştiren bir dönüm noktası haline gelir. Başlangıçta stresin bir sonucu gibi görünen şey, daha büyük bir sorumluluk yükleyen ve geleceğe farklı bir gözle bakmalarını sağlayan bir faktör olur. Alya için bu, sevinç ve korkunun birleşimidir. Çünkü yeni bir hayatın zor ve tehlikeli koşullar altında ortaya çıkabileceğini fark eder. Cihan için ise bu, aralarındaki bağın başka bir seviyeye geçtiğinin ve daha kararlı adımlar gerektirdiğinin bir teyididir. Sonuç olarak, artık sadece duygularla veya geçici çözümlerle yaşayamayacakları bir durumda bulurlar kendilerini. Her adım önemlidir, çünkü sadece aşkları değil, çocuklarının güvenliği ve geleceği de buna bağlıdır. Bu da onları güveni güçlendirmeye, birlikte hareket etmeye ve zorunlu hayatta kalma durumundan, artık başkalarının koşullarına bağlı kalmak istemedikleri bir hayatı bilinçli olarak planlamaya doğru kademeli olarak ilerlemeye zorlar.